Merhaba sevgili takipçilerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ayva reçeli tarifim var. Ayva reçeli diğer reçel gruplarına göre yapımı biraz daha farklıdır. Renginin ve kıvamının güzel olmasını istiyorsanız sizlere videoda gösterdiğim birkaç püf noktası var. Lütfen bunlara dikkat edin. Sizin de reçeliniz böyle kıvamlı ve rengi de harika olacak eminim. Şimdi detaylıca yapımına geçiyorum. Derin bir kaba 1 litre soğuk suyumu ilave ediyorum. İçine de yarım limon suyu sıkıyorum. 3 adet orta boy büyüklükte ayva kullandım. Tam olarak ağırlığı 1 kilodur. Sizler de alırken lütfen buna dikkat edin. Tarifin ölçülerini tam olarak uygularsanız harika bir reçeliniz olacaktır. Kabuklarını dikkatli bir şekilde soyuyorum. Ezik ya da çürük yerleri varsa mutlaka onları da temizleyin. Kabuklarını soymuş olduğum ayvaları tam ortadan ikiye bölüyorum. Limonlu suyum da hazır. Ayvaları doğrar doğramaz hemen suyun içerisine aktaracağım. Ama öncelikle ayvaların tam göbeğindeki o beyazları ve çekirdek kısımlarını temizlemem gerekiyor. Ayvanın beyazlarını mutlaka temizleyin çünkü en sert kısmıdır. Yemesi yumuşak ve lezzetli bir reçel yapabilmek için bunlara dikkat edin. Ayvanın sap kısımlarını da temizleyeceğim. Çekirdeklerinin reçelin renginde hiçbir etkisi yoktur. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ayva çekirdekleri sadece reçelin suyunu kıvamlaştırır, biraz pelteleştirir ama renginde etki oluşturmaz. Renginin güzel olması ayvanın cinsiyle alakalıdır. Ama tabii ki biz bunu riske atmayacağız. Güzel bir renk yakalayabilmek için farklı bir yöntem kullanacağız. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Ayvayı gördüğünüz şekilde doğruyorum ve doğradığım ayvaları da hiç bekletmeden limonlu suyun içerisine aktaracağım kararmaması için. Ayvaları çok kalın doğramamaya özen gösterin. Bu incelikte olması idealdir. Ayıklamış olduğum ayva çekirdeklerine 4 parça karanfil ekliyorum. Karanfil ayva reçeline çok güzel bir aroma veriyor. Çekirdek ve karanfilleri küçük ve temiz bir bez parçası içerisine yerleştireceğim. Bezi bir iplikle sıkıca bağlıyorum. Reçelin içerisinde kaynarken çekirdekler dışarıya çıkmasın. İşimizi garantiye alalım. Ve reçelimi yapmaya başlayabilirim. 200 mililitrelik klasik su bardağı ile 3 su bardağı suyu geniş ve yayvan bir tencereye aldım ve kaynattım. Kaynadıktan sonra ayvaları bir süzgeç yardımıyla suyunu süzerek kaynayan suyun içerisine aktarıyorum. Ayvaları mutlaka bir 10 dakika önden haşlamamız lazım. Diriliğini kaybetmesi ve daha çok sulanması için. Karanfil ve ayva çekirdeklerini de içerisine yerleştirdim ve kapağı kapalı bir şekilde 10 dakika boyunca kaynatıyorum. Bakın 10 dakikanın sonunda ayva suyunu vermiş ve biraz yumuşamış olacak. Bu kıvama geldikten sonra 3,5 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Toplamda 600 gram şeker kullandım. Tencereyi de hafifçe sallayıp şekerin erimesini sağlıyorum. İşte reçelimize güzel bir renk veren narı kullanacağız. Hiçbir şekilde gıda boyasına gerek yok. Eğer ayvanızın rengi kızarmadıysa, pembeleşmediyse kesinlikle nar suyu ekleyin. Aradaki farkı göreceksiniz. Nar suyunu bir süzgeç yardımıyla süzerek kaynayan reçelimin içerisine aktarıyorum. Ayvaları ezmeden yavaş hareketlerle karıştırdıktan sonra kaynatmaya devam ediyorum.
Üzerinde bir köpüklenme gördüğüm an hemen bir çay kaşığı tereyağı ilave ettim. Tereyağı köpüklenmeyi keseceği gibi aynı zamanda reçelin daha parlak ve saydam bir görüntüde olmasını sağlayacak. Reçelin tadında hiçbir etkisi yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 40 dakika boyunca orta hararetli ısıda reçeli kaynattım ve 40. dakikada ilk kıvam testini uyguluyorum. Bir tatlı kaşığı kadar reçel suyunu buzdolabında 1-2 dakika beklettim. Bakın reçelin suyu çok hızlı bir şekilde akıyor. Henüz yoğunlaşmamış. Tekrar kaynatmaya devam ediyorum. 55. dakikada ikinci kıvam testini uyguladım. Reçelin suyunu 1-2 dakika buzdolabında soğuttum ve şu anda kıvamı tam istediğim yoğunluğa gelmiş. Damlalar daha ağır akıyor. 40 dakika ile 60 dakika aralığında reçelin kıvamını mutlaka yakalayacaksınız. Bu süreyi değiştiren meyvenizdeki su oranıdır. Eğer ayvalarınız yeteri kadar sulanmadıysa kıvam testini 30. dakikadan itibaren yapmaya başlayın. İstediğim kıvamı yakaladıktan sonra yarım çay kaşığı kadar limon tuzunu ekleyip 1-2 dakika kısık ateşte kaynattım. Kıvam testi uygularken ocağınız en kısık ateşte olsun ki kıvamında herhangi bir değişiklik yaşamayın. Reçelim henüz çok kaynar ve sıcak. İçindeki bez torbayı çıkartıyorum ve sıcak haldeki reçelimi steril hale gelmiş cam kavanozlara aktarıyorum. Reçelinizi uzun vadede bozulmadan saklamayı düşünüyorsanız mutlaka sıcakken kavanozlara aktarın. Reçeli kaynar haldeyken kavanozlara aktardığınızda terleme yapabilir. Bu yüzden reçelinizin kıvamını çok sulu bırakmayın. Biraz yoğun tutarsanız daha iyi olur eğer uzun vadede saklamayı düşünüyorsanız. Yeni hiç kullanılmamış kapaklarla kavanozları kapattıktan sonra hemen ters çevirdim. Bir sızıntı var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Eğer bir sızıntı varsa kapakları iyi kapatamamışsınız demektir. Lütfen buna dikkat edin. Kavanozlara soğuyana kadar hiçbir şekilde dokunmuyorum. Artan bir miktar reçelimi de bir cam kase içerisine aktarıp soğumaya bırakacağım. Sizlere kıvamını, rengini daha da yakından gösterebilmek için. Bakın soğuduktan sonraki kıvamı bu şekilde. Aynen test yaptığım yoğunlukta, hiçbir sürpriz yok. Çok lezzetli ve güzel bir reçel oldu. Şu an tam da mevsimindeyiz. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok sos, turşu, reçel tarifi de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini ekledim. Onlara da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız, görüş ve önerileriniz için de bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterlidir. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek dileğiyle sağlıcakla kalın.